böyle bir otobüs karavanın yanındayız. Bu otokarın Doruk modeli, 2009 model. Bir kasetli tuvalet tercih ettik böyle büyük bir karavanda. Temiz suyu da söyle bir içimiz açılsın. İkisi de 450 litre. Çok iyi be. Yani bu ön camı bizim yaşam alanımızın çok önemli bir parçası olarak kullandık. Bulaşık makinesi. Çamaşır makinesi karavanlarda bir ara çok konuşulan LG'nin çekmeceli. Şimdi dediğim gibi biz her şeyi tablette görüyoruz. Ya manzaraya bakar mısınız? Panoramik işte. Evet. En önemlisi de başarabiliyor olmaktı. Herkese selam arkadaşlar. Böyle bir otobüs karavanın yanındayız. Şimdi size benim yaklaşık 4-5 yıldır tanıdığım arkadaşımı tanıştırarak başlamak istiyorum. Bu karavanı tamamıyla her şeyle içine kendisi yaptı. Evet, seni tanıyalım. Kimsin, nesin, adın nedir, nerede yaşıyorsun? Ben biliyorum da arkadaşlar için bir tanıt bakalım abi kendini. Tabii ki Ercan, adım İsa Karahan. Bursa'da yaşıyorum. Bilgisayar mühendisiyim ama bir otomotiv firmasında da IT yöneticisi olarak çalışıyorum. Çok güzel. Kaç yıldır bu karavan var? Yaklaşık 4 yıldır aktif kullanıyoruz. Çok iyi. Hem yaz hem kış her yere gidiyorsunuz, evet. Anladığım kadarıyla. Şu an Uludağ'dayız. Biraz buralar çamur ama arka köşeden ben açıya baktım. Aşağısı gözüküyor. Mükemmel, çok da güzel. 2-3 gün sonra çok kar yağacak ama İsa maalesef dönecek. Şimdi ben birazcık kamerayı alacağım. Sana birkaç sorular soracağım. Hani karavanın biraz dışından geçelim. Ondan sonra içine geçeceğiz. Hep ben böyle bu videoyu çekmek istiyordum. Bugüneymiş kısmet. Kocaeli'de 3-4 kez falan kamp yaptık yaklaşık. Doğru. Kocaeli'nin Kocaeli olduğu zamanlarda İsa da genelde çok kalıyordu orada. Ben de çok gidiyordum. Kısmet olmadı. Şimdi hemen birazcık sana sorular sorayım. Şimdi dıştan biraz soralım bakalım İsa'ya. Neler oldu bu karavanda? Nasıl başladın? Dinliyoruz İsa'cığım. Ercan, biz bu karavanı halk otobüsü formundayken aldık. Birçok kişi bilir, şehirlerde bunlar aktif yolcu taşıyorlar. Her şeyiyle bu söküldü tamamen karoserde. Baştan aşağı yenilendi. Camlar vardı, onlar atıldı. Ve aslında bir karavan formuna en yakın, dışarıdan göründüğünde biraz da böyle tanıdık bildik yüzlere çok yakın bir karavan çıkmasını istedik. O yüzden kapısı gibi bazı parçaları, camını karavan ürünleriyle aslında imal etmeye çalıştık. Otobüs için biraz bu parçalar daha öncesinde kullanmayın, hafif kaçar gibi şeyler söylense de ben açıkçası çok da iyi duracağını düşünmüştüm. Çok da güzel oldu. Karoser sonunda açıkçası benim de çok imrenerek. Markası ne? Öyle başlayabilir misin? Tabii ki bu otokarın Doruk modeli, 2009 model. Çok iyi. Çok diri ve yeni duruyor. Evet. Yani otokar bunları üretirken oldukça özenmiş ve hakikaten bütün malzemeleri iyi çıktı ve bizi açıkçası hiç uğraştırmadı. Sadece yapmamız gerekenlere odaklandık. Harika. Ben ufaktan sana neler var şöyle arkadan tanıtayım istersen. Etrafta birazcık çamur. Çok böyle şey yapmadan kendini karlar eriyince maalesef. Karlar eriyince maalesef burası böyle. Aynen gevşetiyor. Dostum, dinliyorum. Şimdi en arkadan başlayayım. Şurada bir klima ünitemiz var aslında. Evet. Genelde karavanlarda, büyük karavanlarda dışarı konumlandırılıyor ama biz onu içeriye gömme yaptık. Çok da güzel Bu haliyle olmuş. Çalışabiliyor. Kapak açmaya gerek yok. Yazın falan sorun çıkıyor mu? Tabii yazın, kışın hiçbir şekilde bu klima sıkışması denilen konu burada vuku olmuyor ve çok gayet iyi bir şekilde biz hem kışın hem yazın bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Orada bir depolama alanı var sanırım. Depolama alanımız bu tarafta var. Burası bunların motoru arkada. Tabii doğru. Evet. Evet. O yüzden burası motor bölümü ama bizim bu tarafı yatak odası. Şimdi belki arkadaşların dikkatini çekecektir. Burada böyle bir hafif yükselti var karavanın önüyle farklı. Bu araçlarda maalesef arkaya doğru gittikçe motor alanından dolayı biraz yükseklik azalıyordu. O yüzden biz yukarıdaki klimaları atıp aynı yükseklikte bir yükselti yaptık. Çünkü yatak odası ve banyoyu ben buraya konumlandırmak istedim. Banyoda da 1.95 2 boyutlarında bir alan yüksekliği istemiştik. Böylelikle, çok da güzel olmuş. Evet, yani şekil olarak çok sırıtmıyor çünkü fark ederseniz ön tarafına da yaklaşık 10 metrekarelik 5 tane bir güneş panelimiz var. Onları konumlandırdık. 5 tane. Evet. Vay, çok iyiymiş. Wattlık bir güneş paneli var. Çok iyiymiş. Yani aerodinamik olarak da açıkçası çok fazla böyle kötü durmadığını düşünüyoruz. Kesinlikle biraz da durmuyor. Ona dikkat ettik diyelim. İstersen hani aynen, buradan arka biraz daha kapaklardan yaklaşalım. Evet.
Detaylı içini göstermeyeceğim Tamam. ama burası bizim baza dediğimiz alan. Baza kalkınca ulaşılabilecek ve aynı zamanda hem bu taraftan hem de karşı taraftan bir tünel şeklinde bagaj alanımız var. Burada benim bisikletim, çocuğun scooter'ı, olabilecek olan bütün ekipmanlar, jeneratörleri buralarda konumlandırabiliyoruz. Altta tüp alanlarım var. Biraz yaşam alanının dışında ve olası durumda tahliyesi kolay olsun Çok diye iyi. buraya konumlandırdık. Hem dışarıdan iyi. dolum yapabileceğim hem de Aygaz'ın bu klasik karavan tüpleri mavi olanlardan Çok iyi. buraya koyabiliyoruz. 3 tane tüpümüz var. Biraz böyle abartı gelebilir, bazı şeyler büyük ama biz burada biraz da böyle kendine yetebilen, uzun süre de dışarıya çok fazla ihtiyaç olmadan free campinglere de müsaade edebilecek bir karavan imal etmeye çalıştık. Aynen. Çok İçeride da güzel seninle olmuş. bu karavanı nerelerde kullanırız, o detaylara da gireriz. Gireriz. Aynen. Benim karavanda aklıma yatmayan, ya siyah suyumuzu, tuvalet suyunu nereye boşaltırız? Bana biraz böyle gidip bir yerlere boşaltabiliyor fikri bana çok uymadı. O yüzden bir kasetli tuvalet tercih ettik böyle büyük bir karavanda. Ama 3-4 gün çok rahatlıkla. Abi hepimiz kasetli tuvalet kullanıyoruz. Ya karavanın yıllardır. büyük olması benim Ne ihtiyacımı fark eder? değiştirmiyor. 3 Yani ben kişisiniz aynı yani. Çok doğru. O Harika yüzden bir seçim olmuş. çok rahatlıkla ben bunu istediğim yere boşaltabilirim. Hatta birazdan götüreceğim. Peki, tuvalete boşaltacağım. Karavanı hareket ettirmeme gerek yok. Gri su atık deposu var mı? Var. Gri suda tam temiz suyun karşılığı olacak kadar birebir Kaç ölçülerinde litre? 400 litrelik bir şeyimiz var. Temiz suyu da söyle bir içimiz açılsın. İkisi de 450 litre. Çok iyi be. Yani hiçbir şekilde ben suyun bitince aslında genelde kamplarda 4 gün 5 günden çok fazla kalmıyoruz. Aynen. Eğer gezinti halindeysek bu şekilde dışarıya da su salmaya ihtiyaç olmadan 4-5 gün kamp Çok yapmak iyi. için yeterli oluyor. O ne en alttaki? Burada yine bir kapak var. Bu araçlarda maalesef hiç kapak yok. Bunlar İngilizcesi low entry olan düşük giriş denilen Gerçekten. bir araç. Biliyorsunuz belediye otobüslerinde şu seviyeden Evet, araca başlıyor. binilir. Evet. Aynen. Burada bir taban yükseltme yaptık. Doğal olarak taban yükseltme yapınca da kapak yapabilme şeyimiz oldu. Burada hiçbir kapak yoktu. Bunların hepsi karoserde özel çalışıldı. Aynen. Burada benim akülerim var. Çok iyi. Lityum aküler var. Yaklaşık 400 amper ama 24 volt bir sistem Çok iyi. bizim aracımız. Yine aynı şekilde su deposu vesairesi hepsi bu alanın altında. Çok iyi. Aracın boyundan arkaya doğru. Burada yine bir bagaj alanımız var. Bunun tam arkasında bunun aynısından bir tane daha var. Yine burası da tünel şeklinde. Yine uzun kocaman. Masadır. Tabii Her uzundur, şey koy. masadır, sandalyedir. Yani şurayı görebileceğiniz alan. Yine aynı şekilde burada da bir bagaj alanım var. Aklınıza gelebilecek olan alet çantası vesaire her şeyi buralara sığdırmaya çalışıyoruz. Hani fazla yerimiz var. Araç yükseldiği için de yaklaşık 50 santimlik bir ortam burada oluştu. Çok güzel. Yine karavan camları, karavan kapısı bunu da kullandık. Kocaman camda yani. Evet. Yaklaşık galiba 1.45 miydi? Öyle bir Çok şeydi iyi. galiba. Çok iyi. Burada da özel çalıştık. Hani tek böyle yekün bir cam olsun diye. Burada da yine bir profil vardı. Onlar kaldırıldı. Destek sacları falan, Çok destek iyi. profilleri atılarak böyle bir uzun bir cam hayal ettik. Birazdan içeri geçince görürsün. İçeride de böyle bir 270 derecelik bir panoramik ortam hayal etmiştik. Yani Onu aynen. da çok rahatlıkla sağlamış olduk. Gerçekten öyle gözüküyor. Evet. Arka tarafa geçelim, ben kapatayım, arka taraftan açacağım şimdi. Tabii ki. Ercan, şimdi aracın önünden de bahsedeyim sana. Önde bunlarda çok büyük bir cam var gördüğün üzere. Bu camı değiştirme veya atma şansınız yok. Mecburen bu formda kullanmanız lazım ama bu bizim için aslında büyük bir fırsat oldu. Hem yolculuk yaparken böyle manzaranın içinde gitme fırsatımız Evet oluyor. abi. Yani istediğin yerde, istediğin tarzda bakıp bu araçlar tabii çok hızlı gidemediğin için izlemeye de çok fazla fırsat oluyor. Çekme karavanlar gibi 90-80 kilometre bandında Çok ancak keyifli. gidebiliyoruz ama çok keyifli bir bize yaşam orada. Şey gibi İsa, Heimer motokaravanla gittik ya Tamer abinin. Aynı bu kadar kocaman bir ön camı var. Evet. O kadar ki bir de biraz geride oturuyorsun ya. Çok keyifli bence. Evet, yani bir arkadaşım öyle demişti. Manzaranın içinde seyahat ediyorsun Gerçekten Nisa'cığım öyle. diye. Hakikaten de öyle. Bu ön camı bizim yaşam alanımızın çok önemli bir parçası olarak kullandık. Niye bunu detaylandırıyorum? Karavan büyük olsa da ben diğer karavanlar gibi yan vesaire park etmeye ihtiyacım yok. Kafalama herhangi bir manzaraya giriyor olmam benim içerideki yaşamımı, yani sağımda solumda ne olduğunu çok umursamamamı sağlıyor. Çok iyi abi. Buradan ben keyfini çıkartmaya çalışıyorum karavanın. Önden böyle burada yine bazı ekipmanlarım var, Webasto gibi ama bu gazlı bir Webasto kullanıyorum, özel bir Webasto. Az sesi var, ben duydum, çok az sesi var. Evet, çok keyifli, konforlu bir şey. Dizel gibi koku vesaire de çıkartmıyor.
Açıkçası özellikle böyle bir şey istemiştim. Onları da buralara konumlandırdık ve böylelikle aracın diğer tarafı da böyle. Diğer cepheden farklı Yine karavan camları. Evet, yine karavan camları. Diğer cepheden farklı anlatacağım çok bir şey yok burada. Aynen. Yine kapaklar vesaire ve bir mutfak camıyla buradan. Eşim de orada oyalanırken yine manzarada. izleme, evet, bazen de oradan servis yapma ihtiyacı çok oluyor. Çok iyi. Keyfini çıkarıyoruz bir şekilde. Hadi o zaman içeri geçelim bakalım. Evet, o yükseltmeden başlayabilir misin İsa? Tabii ki. Bu araçlarda zemin biraz alçak olduğu için burayı biz yükselttik. Dışarıdan da görünen kısım burası. Hem yatak odasında güzel bir ortam oluştu. Burada da yatak odamız oldukça geniş. Yine burada bir gardırop tarzında bir yerimiz var. Burada da bir gardırobumuz var yan tarafta. Yatağımız 2 metreye 1,5 metre gibi geniş. Aynı zamanda çocukların da böyle oyun alanı olacak şekilde güzel bir ortam oluştuk. Yine buranın hekisi, karşılıklı 4 tane de dolabı var. Burada mahremiyet alanını oluşturmak için böyle hem aynalı bir paravan yaptık. Çok bunu güzel tamamen olmuş. Kendinden kilitli bir ortam var. Yine buradan devam edeyim ben Ercan istersen. Aynen. Hanımların olmazsa olmazları genelde böyle büyük karavanlar da çok oluyor. Bir yarım boy bir bulaşık makinesi. Çok iyiymiş. Evet, bunu da çok etkin kullanıyoruz. Özellikle su ihtiyacımızın fazla olduğu zamanlarda yaklaşık 6-7 litreyle yıkama yaptığı için bizim için aslında bir yanda çok iyi seçenek olmaktan çıkıyor, kullanmak zorunda olduğumuzu çok iyi hissediyoruz. abi. Aynen. Sıcak suyunu şofbenden aldığı için çok fazla elektrik ihtiyacı yok. Bazen de elektriğimiz çoksa şofben yerine kendisinin ısıtmasını da tercih edebiliyoruz. Çok güzel. Burada bir şofben var. Tamam. Var. Yine aynı zamanda burayı da bir her depolama şeyi çok alanı güzel olarak gizlemişsin kullanıyoruz. ya. Ercan, şimdi banyoyu da ben sana hızlıca göstereyim. Şöyle Tamam. açayım kapağını. Evet. Evet, O bayağı kocaman duşakabin var burada arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Evet, dediğimiz gibi kasetli tuvalet, yine banyosu içerisinde ve kapalı bir banyo tercih ettik. Duş almak için aktif kullanıyoruz çünkü su bu tarafa gelmesin diye plexiden yapılmış bir kapağımız var. Bunu kapatıyoruz bu şekilde. Yine yukarıda göreceğin aynen kendinden otomatik açılan bir hekimiz var. Hem banyoyu hem tuvaleti aynı anda çok rahatlıkla tahliye ediyor. Işıklara bak, ışıklara. Evet, onu da çok iyi. Ya İsa, özenerek böyle keyifle yaptın, o kadar belli ki her şeyi. Tebrik ediyorum seni. Özellikle çekmek istedim zaten. Hemen böyle bir kapatalım. YouTube videosunu. Başta söylemeyi unuttuk. Sonda da söyleriz. Arada da şimdi belirtmek istiyorum. Bu hayatınızı aslında YouTube'da değil, Instagram'da paylaşıyorsunuz. Ben aşağı yazacağım buraya adresini. Oradan da bu otobüs karavanın maceralarını görmek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Yani YouTube yapmanın ne kadar zor olduğunu sizlerden de bildiğim için oralara hiç harcımız değil. Biz Instagram'da daha böyle instant işlerle uğraşmayı tercih ediyoruz. Dilersen mutfak tarafından bahsedelim. Evet, biraz gelebilirsin böyle. Tabii bu karavan mobilitesi biraz diğer karavanlara göre düşük olması şeyi ifade ediyor. Biz biraz uzun soluklu kalmayı da tercih ediyoruz bazı yerlerde. Onu sohbette anlattıracağım ben sana. Onu orada bahsederiz. O yüzden mutfağın biraz daha geniş ve hani kullanışlı olması. Eşim çünkü mutfak tarafında oldukça aktif. Geniş. Burada yine bir aspiratör var. Yemekleri vesaireler hani ev tipi ve hani söylediğine göre de sınıfının en sessiziymiş. Özellikle seçtik. İkili bir ocak yeter diye düşündük. Burada yine ev tipi bir fırınımız var. Bunu dışarıdan elektrik aldığımızda kullanıyoruz. Öyle bir tercih yapmıştık. Yine bütün şeylerimizde çok iyi. Kendinden frenli vesaire. Hani böyle hepsi kilitli. Evet, normal hepsi karavanların kilitli. gibi. Aynen karavanlarla. Zaten dolaplarda yine hepsi kilitli. Ve otomatik yolculuğa da her an hazır. Manzarayı da şöyle çekeyim. Mutfağın manzarası da böyle arkadaşlar. Evet. Uludağ Karavan Parkı'nı bugün izliyoruz. Evet. Aynen, harika. Bugün şansımıza da çok güzel bir ortam. Hem karavan parkını komple görüyoruz. Manzaramız çok iyi. Çok iyi. Sağ tarafta zirveyi görüyoruz. Oteller zaten zirveyi her yerde. Önden göstereceğim. Şöyle aradan, buradan da göstereyim. Valla şöyle söyleyeyim, mutfak daha bitmedi arkadaşlar ve evde ne varsa aynısı var. Evet, dinliyoruz İsa seni tekrar. Evet, yine bir tık karavanlar için büyük olsa da 270 litrelik bir buzdolabımız var. 270. Benimki 140. Ben diyorum ki şimdi Action'da da 140 var. Abi 140 çok rahat falan. 270 litre arkadaşlar. Evet, yani buzluğu vesairesiyle çok aktif ve güzel kullanım alanları sunuyor. Bu da yine çamaşır makinesi. Karavanlarda bir ara çok konuşulan LG'nin çekmeceli
bir çamaşır makinesini buraya konumlandırdık. Hepsi aktif kullanılıyor bu arada. Evet, evet. Çok aktif iyi kullanıyoruz. Bazısı az, bazısı çok olsa da nispeten kullanmadığımız neredeyse hiçbir şey yok. Çok keyifli. Karavan kapısı bayağı Evet, oradan. burada orijinal bir karavan kapısı kullanmayı tercih ettik. Bu da yine Lipert'in. Büyük camlı. Tabii İtalyan Adrialarda falan kullanılan kapının birebir aynısı. Çok iyi. Hem izolasyon için de oldukça kıymetli. Yine orijinal her karavanda olan özellikler Çok bunda iyi. da mevcut. Ya çok tatlı bak böyle perdeler falan böyle arkadaşlar yani ben çok gülümseyerek böyle keyifle karavanın içindeyim şu an. Böyle renkler, uyum, her şey çok gerçekten ellerine sağlık dostum. Evet. Ne kadar sürdüğünü falan hepsini tamam burada değil şeyde yapacağım onu. Şimdi o zaman oturma grubuna geçelim hem sohbete başlayalım. Hem ben de geleyim yanına hem de bizim minik prensesimizi de görelim bakalım. Tabii. İsa koltuklardan devam edelim istersen. Bunlar işli ruhsata falan herhalde. Evet, karavan ruhsatımız var ve koltuklarımız da hepsi ruhsata işli. Burada yolcuların emniyet kemerli seyahat edebilecekleri bir alan var. Yine burada bir pufumuz var. Bu da yolculuk esnasında yolcumuz eğer ayaklarını yere basmak isterse bunu kaldırıp ön tarafta yeri var oraya koyuyoruz. Basmak istemezse de business konforunda. Ayağını uzatarak çok iyi be. Genelde kızım burada seyahat ediyor. Onun da açıkçası ayağını uzatarak seyahat etmek işine en geldiği sevdiği için, şey. Tabii ona da güzel bir ortam oldu. Tamam ben şöyle arka tarafa doğru döneyim. Kızımızı Tamam, da görelim. Selam. Ya manzaraya bakar mısınız? Panoramik işte. Vallahi oradan nasıl gözüküyor ışık bilmiyorum ama şu an gerçekten çok güzel ve her yere dolap yapmışsın dostum. O da çok iyi. LED ışıklarla beraber. Ya böyle acayip her baktığım yere bu kadar detaylı bakmamıştım. Çok etkileniyorum. Ellerine sağlık. Tekrar. Senin gibi böyle her türlü karavanı gören birinin bu yorumu almak bizim için çok daha değerli. Ben vallahi dedim İsa'ya yani dostum dedim Hymer karavanlardaki konfor gibi, görüntü gibi, sadelik, hiç gözü yormayacak işte tatlı perdeler var burada, tablolar var. Evet. Klimayı da buraya koymuşsun dostum. Onu da yapabiliriz. Evet, ev tipi bir klima kullanıyoruz. Klima formu biraz daha uzun ve yüksekliği aslında dar bir şey. Tam buraya oturacak şekilde. Çok da güzel olmuş. Aynı zamanda açıldığında da tam altına da vurabiliyor. Biliyorsunuz klimalarla ısınma kışın biraz problem oluyor. Yeri fazla ısıtamıyor. Ama bunun özelliği direkt bulunduğu yerin altına havayı üfleyebiliyor olması. Aynen. O yüzden ayaklardaki o soğukluk hissini de çok rahatlıkla alabiliyor. Elektrikle ilgili problemimiz çok olmadığı için evet gazlı bir ısıtıcımız var ama elektrik nispeten bazen bedava olabildiğinden dolayı onu öyle kullanmak buradaki gibi daha mesela kıymetli. Aynen öyle. Kamplarda özellikle ücrete dahilse aynen. Veya güneş çok iyiyse Uludağ'da evet kışız ama çok iyi bir güneş var. Ben normalde burada dışarıdan elektriğe bağlı olsam da karavan güneşi görünce oradan enerjisini kullanıyor. Öyle bir geçişkenliği var. Kendi otomatik yapıyor bunu. Masa biraz geniş, onunla ilgili bir şeyler tabii ki söyleyeceksin sanırım. Ercan özellikle bu alanda böyle 8-10 kişinin beraber sohbet edebileceği, yemek yiyebileceği, paylaşım yapabileceği bir ortam oluştu. Bizim aracın yaşam alanı bu. Bunu da o yüzden biraz büyük konumlandırdık. Fark ettiysen araçta tek bir kapı var. Ön taraftaki kapıyı iptal etmiştik. Burada bir geçiş alanına ihtiyacımız var. O yüzden bu masa bu şekilde katlanıyor ve buradan bir geçiş alanı bizim için oluşuyor. İniyor sanırım bir de aşağı. Aynı zamanda iniyor ve buradaki oturma gruplarını kendi yaklaştırıp arkadaki yastıkları da attığında burada 2-3 kişinin farklı pozisyonlarda yatabileceği bir alan oluşuyor. Bu alanda toplam kaç kişilik diyebiliriz o zaman? Aslında 5 kişi normal düzende çok rahat yatabilir. 5. kişi nerede diyebilirsiniz? Buraya 2 yatak odasında ikimiz var. Kalan bir kişi de buraya da bir asansörlü yatak çalışmıştık. Mi? Evet yani. Vay. Burada da şurada göreceğim bir indüksiyonlu mili var. Bu koltuklar böyle yatıyor aşağı doğru. Çok iyi ya. Ve buradan yatak otomatik olarak iniyor. Yine aynı şekilde kumandasıyla kaldırma şansımız var. Orada da eğer yatan biri manzara da güzelse herhalde manzaranın içinde uyumuş oluyor. Asansörlü yatak bile var. Daha ne söyleyeyim yani. Bu şekilde indiriyoruz bunları. Şimdi yatağa geçeceğim. Tamam. O biraz zaman alacak. Kumandası falan var yani. Evet böyle bir kumandası var. Bununla kumanda ediyoruz.
kaldırabilirsin. Evet, panoramik salonumuzda oturduk şimdi. İsa'yı dinlemeye devam ediyorum. Hemen ilk kafamdaki şeyi soracağım. Yaz boyunca nerede duruyor bu karavan? Biz yaklaşık 8-9 yıldır Uludağ'dayız yazları. Yazları. Okullar kapandıktan sonra biliyorsunuz burada Çobankaya mevkii var. Çok güzeldir. Manzaramızın tam karşısında olan Şurası. bir alan. Evet, hafif Çok sol güzeldir. tarafta. Çok eski bir aile kampı, Kızılay kampı diye de geçer. Biz Uludağ'da yaklaşık 8-9 yıldır orada bir bungalov ev kiralıyor Milli Parklar. Onu kiralıyoruz. Yanına da bir çadır kurarak aslında burada yazları zaman geçirmeye başladık. Daha sonra çadır kısmı kur kaldır biraz meşakkatli. Gerçekten Her zahmetli. geçen yıl eşyaların sayısı artıyor. Aracın arkasında gelirken artık kamyonetle gidip Kişi sayısı artıyor evet, falan. kişi sayısı artıyor, beklentiler ve ihtiyaçlar artıyor ve dedik ki yani bu iş artık karavana doğru evrilmeli ki Aynen. hem orada çadır hayatındansa karavan hayatında daha böyle konforlu bir Çok da ortama güzel kavuşalım. olmuş. Bunun aslında başlangıç hikayesi öyle. İlk baştan bir çekme karavana niyet etmiştik. Sonra onun farklı zorlukları olduğunu düşünerek motokaravanın bizim için daha ideal olacağını Çekme düşündük. karavandan küçüksünüz abi şu an. Yani çekme evet. karavan 12-13 metreden aşağı yok yani. Tabii trafikteki şeyimiz çok kısa. Yaklaşık bu araç 9.30 Çok metrelik iyi. bir araç. Ve güzel olan tarafı aracın en önünden en arkaya kadar neredeyse her bir santimetre karesini kullanabilme şansımız var. Diğer Çok motokaravanlardaki o öndeki Değil. yataylık motor kayıpları falan bunda yok. O yüzden de Biraz ağırlığı var sanırım. tabii yaklaşık 10 ton civarında Aynen. bir ağırlığı var. O biraz beni korkutuyor aslında ama siz alışmışsınız. Yani buraya girmesi, gelmesi, çıkması artık senin için Uludağ'a gelmek falan zaten çok kolay olsa gerek yani. Ya bunlar evet baştan bizi de böyle geri adım atmaya iten konulardı Evet. ama sonra şeyi düşündük. Ya bu araçlar şehrin her sokaklarında, bilinen sokaklarında sabah 6, akşam 12 yolcu taşıyan. Dönüyor, hala her dönüyorlar. yerde, tabii yani bunların aksaralıkları çok dar ve manevra kabiliyetleri de oldukça fazla. Şu an Direksiyon mesela, bayağı böyle dönebiliyor. tabii o Mercedes'lerde gördüğümüz neredeyse Evet. işte 80-70 derece açılara Dönüyor. kadar ulaşma hikayesine benzer bir şey var. Lastik de şu an bizim Burada. oturduğumuz yerin altında ve doğru. yaklaşık 75 santimlikte bir davlumbaz aralığı var ve o lastik Çok iyi. orada çok rahatlıkla Dönüyor. dönüyor. Ben olduğu yerde bile dönebilecek kadar Çok olduğunu iyi. düşün. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunların hepsini oturduk konuştuk. Sonra ağır araç tecrübemiz yoktu. Şimdi karavan yapınca 9-10 tonlara çıkacağı belliydi. Ben özellikle otomatik vites olsun çok istemiştim. Hani bugüne kadar da bütün araçlarımızda otomatik kullanmaya özen gösteriyoruz. Çok kolay çünkü. Konfor açısından. Evet bunda da dikkati vitesle falan dağıtmayalım. Biraz ben de böyle endişeliydim. O yüzden otomatik vites bir tercih yaptık. Bu model mi otomatik oluyor üretilmiş yoksa bu modelin de hem manuel hem otomatiği mi oluyor acaba? Galiba bunların hepsi otomatik vites üretildi. Manueline hiç denk gelmedim ama güzel. yine bu araca benzer farklı modellerde manuel vitesler vardı. Ama şey falan var orada böyle motor freni falan hani evet, o Rotardar denilen motor freni de var. Şimdi oraya geleceğim aslında. Tamam. Evet bizim için 10 ton büyük bir araç ağırlığı. Ama 2,5 tonluk elektrikli araçlar var bugün. Gerçekten öyle kullandığı. yani. Bazı işte arazi araçları 3-3,5 tonu bulabiliyor. Ducato'lar 3,5 ton, bazen işte extend edilip 4,5-5 tona çıkanları var. Neyse günün sonunda bu ağırlığın problem olmamasını şuna da dayandırıyorum. Bu araç 13,5 ton üzerine kurulmuş bir araç. Bütün sistemleri. Bu ne demek? Fren sistemi, aracın bütün dinamiklerinin buna göre olduğunu. Çok önemli. Tabii Roterdar bayır aşağı inerken çok rahatlıkla durduruyor. Kademeli sanırım. Tabii ki 3 kademesi Of, var. Ve çok ben iyi. inanın Uludağ'dan ben frene basmadım desem inerken. Balata sorunu biz yaşıyoruz. Bak çekme karavanlarda balata sorunu. Biz mesela tam yarı yolda Milli Park'ta durup
çekme karavanın balataları ne olursa olsun, çekme karavan küçük ya da büyük olsun, mutlaka balataları dinlendirip soğutmamız gerekiyor. Sende abi öyle bir sorun yok yani. Yani ben frene basıyorum sırf benim diskler paslanmasın diye, öyle söyleyeyim. Çok yani. iyi ya. Çok havalı gerçekten. Şaka bir yana çok Tabii. fazla yani rotarder kullanırsam Aynen. Uludağ gibi bir yerden bile indirme şansı var. Aracı bu anlamda açıkçası güvenli kılıyor ve kafamızdaki soruları biz attık. Tabii ki bu şeylerden bir tanesi. Düşünülen konulardan bir tanesi. İşte aracın diğer karavan olmaya müsait mi? İşte nereye ne konulacak? Nerede ne var? İşte bir yerlerde bakımı yapılması gereken motor kapakları, zeminde, hava tüpleri, bir sürü teferruat var. Bunların hepsi tabii ki karavan imalatında ciddi bir zorluk var. Aynen. Hani ben de çok bilmeden bu işe girdim. Çevremde birkaç arkadaş vardı bundan karavana dönüşüm yapmış. Onların tecrübesi bana çok şey kattı. Kesinlikle. Onların tecrübesini alıp kendi isteklerimle de bir şekilde evlendirdiğimde neyi nasıl yapacağım kafamda oturdu. Şunu da çok net söyleyeyim. Düşündüğümüzün neredeyse %85-90'ını başardık. Yani bir yerden sonra da artık dedik ki tamam, bitti. Yani evet, karavanın eksiği her zaman var. Yani sıfır aldı. Yok. Bu bitmez. karavan gerçekten ama bitmiş bu artık abi gerçekten yani. Ya bir şekilde Maşallah. ihtiyacımız olan her şey var mı yok mu sorusunun cevabı evet var dediğimizde artık Çok eller güzel. havaya dedik. Aynen. Ve keyfini çıkartmaya devam ediyoruz. Bu ekranla ilgili bir şeyler anlattın bana. Evet. Onu merak ediyorum aslında. Tabii ki Ercan, ondan da bir bahsedelim. Dışarıda da söylemiştim, ben bilgisayar mühendisiyim. Aynen. Bu karavanda yapmak istediğim birkaç şey vardı. Sırf Çok benden iyi ya. olsun. Tabii ki projeye başlarken sadece dedik ki biz parasını veririz. Bazı arkadaşlarımız, esnaflar, ustaları bunda bir şeyler yapar. Ama dedim ki birkaç şeyini de ben yapacağım. Bunlardan bir tanesi de karavanın otomasyon sistemiydi. Burada SIM kart falan var mı? Tabii ki burada şey de var. Karavanda internet var ve 7/24 aslında ben ulaşabiliyorsun. Tabii karavana da dışarıdan ulaşmak bizim için önemli. Çünkü içerideki sistemi de takip etmek gerekiyor. Özellikle kampa çıkmadan önce araçta enerji var mı yok mu ona göre konumlanmak gerekiyor. Çok iyi. Bir tanesi bu yataktı. Bunu dedim ki ben projelendireceğim. Her şeyini ben, bunun da bir elektrik sistemi var, inmesi kalkması. Bir de dedim bu şey benden olsun. Diğer çok kısımları marangozdur, karosercidir. Onların elinden çıkacaktı. Şimdi bir dakika. Bu tablet Apple tablet mi? Evet, iPad. Tamam. Şimdi böyle anlatsan daha güzel olacak İsa. Ben araya ekleyeceğim bu videoyu. Evet Ercan. Şimdi dediğim gibi biz her şeyi tablette görüyoruz. Burada ortam sıcaklığımız ne, dış sıcaklık ne, temiz suyumuz ve pis suyumuzun kalan oranları dışarıda bahsetmiştim. Eşit oranda bir temiz ve pis su alanımız var, depomuz var. Temiz suyumuz %40, kalan %60 da pis suya gitmiş Çok durumda. iyi. Onu da burada matematiksel olarak görmüş oluyoruz. 2 tane lityum akümüz var bunda. Toplam 400 amper 24 volt üzerine. Burada her iki akünün toplamda kaç amperlik anlık tüketimimiz olduğunu, ne kadarlık bir amperim kaldığını burada görüyorum. 335 amperlik bir akümde enerji kalmış. Yine bütün sistemlerimi, klimamı, buzdolabımı ve çamaşır makinemi buradan açıp kapatabiliyorum. Aynı zamanda bunların ne kadar enerji tüketimleri yaptığını da buradan görüyorum. Aynı zamanda karavanlarda geçmişte ne oldu, ben akşam yatarken ne oldu, ne kadar ne gitti gibi burada da benim enerji tüketim eğrimi de görebiliyorum. Bu tarihçe benim aslında karavanda minimalist yaşamamı sağlayan ve yalnız analitik edebilmemi de sağlıyor. Bunlar bence bir karavan için oldukça fayda sağlayan şeyler. Şu an güneşten ne kadarlık bir watt geliyor, bataryama ne kadar gidiyor, bunların hepsini burada görüyorum. Aynı zamanda bu sistemde işte LPG gaz sensörüm, duman sensörüm, bunları da takip ediyorum. Bu iPad biliyorsunuz bunda da bir home sistem var. Aynı zamanda bununla iPad doğal olarak da bir iletişim içerisinde. Bir alarm söz konusu olduğunda bu iPad bağırmaya başlıyor. Çok iyiymiş işte bu. Evet, mesela bu yatakta yanımızda olduğunda, ben bir alarm olduğunda anında alabiliyorum ve her yere, bütün telefonlarımıza, her yere bu alarm gidiyor. O yüzden karavanda olmama da gerek yok. Bazen bu çok etkileyici. Tabii. Uludağ'da mesela yanımızda biri bir ateş yakmış. Ben ve eşim karavanda değildik o esnada. Kayınvalidem yan barakada kalıyordu. Onu arayıp ne oluyor? Ya anne, duman alarmı geldi, ne oluyor diye sorduk bir kere ya mesela. Bunların hepsi böyle. Çeşitli böyle gece lambalarımız var. Hani yüzde kaç yanmasını istiyorsan buradan ayarlayabiliyorsunuz.
Lambalarla ilgili bir şeyler anlatmıştın İsa bana. Evet aynen. Şimdi bunun bir özelliği de şu. Fiziksel olarak da karavanda lambalarımız var. Oralardan açıp kapatabiliyoruz. Buradan da mesela oturduğumuz alandaki elektrikleri ben kapattım, lambaları. Şu an buradan kapattığımı şimdi anahtardan açalım. Otomatik olarak da buradan açıldığını beraber görelim. Evet. Çok iyiymiş bu. Evet, fiziksel düğmeden açıp kapattığımı anında çok yazılımda da görüyorum. O yüzden neyin nereden açıldığının bir önemi yok. Tam bir mühendis kafası olmuş İsa bunlar. Harikasın. Ama alarmlara çok bayıldım. O duman alarmları biliyorsun talihsiz bir olay yaşadık. O yüzden de bunları kesinlikle çok iyi yaptığını düşünüyorum. Tebrikler. Bunu da araya koyacağım tekrar arkadaşım. Teşekkürler. Ya biz birçok karavanda görmediğimiz şeyi görüyorum şu an. Evet, ben burada hani gerçekten uzaktan mah sistemleri var Adria karavanlarda. Mah sistemleri üst high level karavanlara koyuluyor mesela. Ama abi sen hepsini koymuşsun, yapmışsın zaten yani. Gerçekten tebrikler yani. Ya biraz da mesleki olarak da bu kesinlikle bu tür onun zaten çok büyük etkisi var şu an. Aynen. Yani normal şartlarda hani bu tür şeylere tecrübesi olmayan ya da meyili olmayan, merakı olmayanların ben yapamam. Ya oldukça zorlanacağı ben uğraşamam bir alan. Yani. Evet. Ben hazır şeylere bakmak sadece hani su deposu dolu mu, akü dolu mu falan, onun haricinde. Bir arkadaşım benim güneş sistemi yoktu. Kendisi taktı güneş sistemini. Bence belki çok basit. Gel bana, ben öyle bir şey yok bende yani. Neyse, herkes her şeyde olmasın zaten yani. Sen orada ol, bak ben buradayım, ben YouTube çekiyorum yani. Yapılmışları görüyorum. Hepsi zor yani. Ben de YouTube çekemiyorum. Doğru. Yani o ciddi bir efor emek. Lütfen sizden ricam, Instagram'da biraz daha güzel sık paylaşımlar istiyoruz. Sık storyler, sık reels'lar istiyoruz. Buraya tekrar aşağı unutmadan şuraya bırakayım. Oradan da takip edebilirsiniz. Vallahi çok keyifli. Var mı İsa'cığım eklemek istediğim bir şey? Yani ben hayranlıkla dinledim seni, öyle söyleyeyim. Çünkü içinden gelerek zevkle, keyifle her şeyin detaylarına girerek yapmışsın. Gerçekten tebrik ediyorum ve bundan sonra ailenle, tatlı kızınla keyfine sürmek kalmış gerisine. Bilmiyorum, senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Açıkçası yok. Hani bizim için de hani önemli ve zaman alan bir proje oldu. İnsan hayatında belki belki 2 defa yapabilir. Evet. En önemlisi de başarabiliyor olmaktı. Benim duyduğum, gördüğüm, belki kesinlikle. Sizin de şahit olduğunuz, istenilen gibi bitmeyen, farklı problemlerle karşılaşılan birçok proje oldu. Türkiye şartlarında bu işlere girmekte geçmişte zordu. Şimdi maddi durumlardan dolayı bir kere daha zorlaştı. Ama şükredelim, bu hale geldik ve biz yaz ve kış, tek problemimiz zaman. Zaman bulduğumuz her zaman mevsimden bağımsız bu araçta seyahat edebiliyoruz, kalabiliyoruz. Free camp da yapabiliyoruz. Bugün burada biliyorsun senin de zaman geçirdiğin Uludağ'dayız. Aynen. Kalabiliyoruz. Kayağa çıktınız. Tabii, kızınızla aynen. Kayak yapıp evinize geliyorsunuz. Yani buradan kayakları çıkarıp yürüyerek buraya geliyorsunuz. Tabii, bu kadar 3 dakikalık bir yol. Çok tatlı. O yüzden çok rahatlıkla çıkıp Shuttle da var zaten burada. Evet. Ben diğer videoya koymuştum. Usi Karavan Kampı'nın videosunu da şuraya yukarı bırakayım. Onu da eklemiş olurum bunu koyana kadar. İlk önce onu koyacağım. Bu karavan parkının detaylarına buraya tıklayarak bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim İsa'cığım. Ben çok teşekkür ederim Ercan. Çok mutlu ettin beni. Ne demek? Çok Bizim mutlu oldum ben de. Benim hani kanalıma da renk kattınız ailenizle. Güzel gözlü kızınla. Evet. Sen biraz şöyle, yalnız ben sana birkaç soru sorayım, ondan sonra kapatalım. İster misin öyle? Tamam. Evet Rüveyda, biraz yakından seni çekeyim istedim videonun sonunda. Karavancılığı seviyor musun? Seviyorum. Peki yaz karavancılığı mı, kış mı? Yani yaz kampları mı, kış kampları mı? Yani karar veremem ki, ikisi de çok güzel. İkisi de çok güzel çünkü kayak yapıyorsun sen. Burada kayak yapmak da çok keyifli ama denize gidince de yüzüyorsun mesela, değil mi? Hı hı. Çok şanslısın. Böyle anne babaya sahipsin ve böyle manzaralarda bence uyanıyorsun. O yüzden seni de Instagram'da böyle paylaşımlarınla görmek istiyoruz ailenle beraber. Tamam mı canım? Tamam. Çok teşekkür ediyorum sana da. Hoşça kal. Görüşürüz.